Dinde reform caiz değildir. Dinde reform, Kur'an ve sünnette reform, bu ilahiyatçıların anladığı manada olursa din diye bir şey kalmaz. Çünkü adam hadisi de devreden çıkartınca zaten diyor ki Kur'an'a muhalif olmadıkça biz bu işi uyarlayabiliriz. Bu laf yetmiyor. Doğru değil. Niye doğru değil? Şimdi 5 vakit namazı bunlar senelerdir 3'e indirmeye uğraştı mı Şia gibi? Uğraşıyorlar değil mi? Yaşar Nuriler, şunlar bunlar. Hepsi bu Kur'an, namazın 3 vakit meselesi. Peki şimdi namazın 3 vakit meselesi Kur'an-ı Kerim'de 5 yazıyor mu? Dolayısıyla Kur'an'a zıt düşmüyor bu. O zaman bekle yakında 3'e de inecek bu iş yani. O bakımdan Kur'an'a muhalif düşmedikçe lafı ilmi bir doğrulukta değildir. Ekledik, sünnete muhalif düşmedikçe, hadislere muhalif düşmedikçe yeter mi? Yine yeterli değildir. Ya müçtehitlerin fıkhına, ben demiyorum Hanefi, Şafii. Ben ne diyorum? 4 mezhep 1200 senedir hemen hemen, artık son Ahmet bin Hanbel'le şey yaparsan yani 200 sene o da yukarıdan aşağı 1200 diyelim. 1200 senedir bütün ayet ve hadislerden çıkarılan hükümleri alimlerimiz bize aktarmış ve bütün ümmet 1200 senedir bu kadar gelmiş ulema, evliya hepsi bunu kabul etmiş. Ebu Suud olmuş Şeyhülislam Arap bir tefsir yazmış, Araplar yazamıyor mislini, Araplar anlayamıyor yani. Öyle allame adam. Ama bir mezhebe bağlı mıydı? Bağlıydı, Hanefiydi değil mi? İzz ibn Abdüsselam olsan Şafii'sin. Nevevi olsan Şafii'sin. Fahru Razi olsan Şafii'sin. Taftazani olsan Şafii'sin. Ömer Nesefi olsan Maturidi'sin. Hanefi'sin. Anladın mı? Gazali olsan İmam Gazali ben müştehidim demiş mi? İmam Şafii'nin izinden asla ayrılmamış. Çünkü bu zatların her birinin işaret eden hadis-i şerif var. İşaret eden. Hep sahih hadis var. Bunlar Allah'ımızın dinini tamamlaması kabilinden. Dolayısıyla bu 4 mezhebinin fıkhı içinde, şimdi Diyanet bazı kolaylıklar, ruhsatlar veriyor. Verir. Ne yapsın? Hayat şartlarından dolayı. Bu da neye göre verilmesi lazım? 4 mezhebin fıkhı içinde kalmak suretiyle bir müçtehidin görüşüne bile şaz olmayan bir görüşe göre verirse, bir kolaylık yaparsa bizim buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Biz sen niye burada bu ruhsatı verdin demeyiz. Çünkü innallâhe yuhibben tü'tâ ruhasû kemâ yuhibben tü'tâ azâimuh. Azimetle ameli sevdiği gibi ruhsatlarının da işlemesini sever Allah diyor hadis-i şerifte. İslam'da kolaylık var. Bu kolaylık. Ama kolaylık ne demek değildir? 5 vakti 3'e indirelim diye bir kolaylık olmaz. Çoraba meshetmek diye bir kolaylık olmaz. Çıplak ayağa meshetmek diye bir kolaylık olmaz. Dolayısıyla dinimizin sevabiti vardır, değişmezleri vardır. Bunlarla kimse oynayamaz. Ya oynamaya kimse de kalkamaz Allah'ın izniyle. Allah Teala Kur'an'ı muhafaza etmeye söz verdiyse bunun içinde sünnet de vardır, bunun içinde fıkıh da vardır. Din fıkıhtan ibarettir zaten. Çünkü fıkıh dediğin nedir? Ayet ve hadislerden çıkartılan hükümlerdir. Aksi takdirde bu fıkha tabi olmam, bu mezheplerden birine tabi olmam diyenin müçtehit olması gerekiyor.